Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz pullu saç aksesuarlarını çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, günde 4-5 tane örebileceğiniz ve bu yakınlarda inanılmaz fenomen olan bir saç aksesuarı. Arkadaşlar hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle ben Alize Diva ile ördüm ama şöyle hemen yanına bir de çok ince bir pullu ip kullandım. İkisini bir arada ördüm ve sonucu ben çok beğendim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Alize Diva ile sayılarını değiştirdim. Normalde arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum. 15 ya da 16 trabzanla başlıyoruz eğer cotton gold iplerle örecekseniz. Daha sonra da 6 tane zincirle devam ediyoruz. 6 zincir sık iğne ile devam ediyoruz. Ama ben bunu Alize Diva ile ördüğüm için ben bunu 17 tane ikili trabzan 17 kutucukla devam ettim. Yani sizler hangi iple yapacaksanız ona göre zincirleri değiştirmek zorundasınız. Yani kalın bir iple örecekseniz toplamda kutucuk sayımız 16 olacak. Ama diva gibi ince iplerle örecekseniz kutucuk sayısı 17 olacak. Yani bir kutucuk arttırmış olacağız. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir ölçü de vermek gerekirse ölçü de vermek istiyorum. Hemen mezurumu bulayım. Şöyle arkadaşlar baştan alın kısmına kadar ölçtüğümde şöyle 16-17 santim kadar geliyor ve en uç kısımdan ölçtüğümde 22 santim arkadaşlar. Tabi bu ip biraz büzüldüğü için ve başa geçtiğinde açıldığı için bu ölçüleri çok baza almayın. Başınızda deneyerek örün diyorum ben ve kullandığım tığ hemen göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Elinizi örerken inanılmaz gevşek tutmanız gerekiyor. Eğer eliniz çok sıkıysa daha büyük tığlar kullanabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa ve sıkı örerseniz bu yumuşaklığı elde edemezsiniz. Şöyle kazık gibi sert bir başlığınız olur. Bu yumuşaklığı hangi iple örmek isterseniz örün. Ellerimizi gevşek tutuyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen diğer renkleri de şöyle göstermek istiyorum. Siyahla da muhteşem oldu. Bilmiyorum ekranda nasıl görünüyor ama canlı görmenizi tavsiye ederim. Böyle örüp bir deneyin. Gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Ben bunu krem renginde örmeyi düşünüyorum. Ördükten sonra muhakkak başlığa fotoğrafını eklerim arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Evet arkadaşlar, iplerimi birleştirdim ve hemen parmağıma sarıyorum iplerimi ve bakın şöyle ipi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı halkanın içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Zinciri saymıyorum. Toplamda halkamın içine 17 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, elimi gevşek tutuyorum. 6, son olarak 17 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamın ipini iyice çekip ortayı tamamen kapatıyorum. Şimdi burada ilk zincir çekmiştik. O zincire dokunmuyorum. Hemen yanındaki trabzana şöyle tepeden battım. Kaydırma yaptım. Bakın düzgün bir yuvarlak elde etmiş olduk. Bir zincir çektim. Aynı trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle minik minik kutucuklar yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Önümdeki boş trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önümdeki bakın hemen dibindeki boş trabzan tepesine batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde tüm trabzanlara tek tek batacağız ve toplamda 17 tane kutucuğumuz olacak. Evet arkadaşlar, şu anda 16. kutucuktayım ve 17. kutucuğu şu şekilde yapacağız. 17. kutucukta 1, 2, 3 zincir çekeceğim. Bakın bütün trabzanları doldurdum. Sadece şurada ilk yaptığımız sık iğne tepesi duruyor. Gördüğünüz gibi tığın başını doladım. Hemen bakın ilk yaptığımız sık iğne tepesine, yani ilk kutucuğun hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve burayı düzlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyeceğiz. Dönüşlerde şaşırabilirsiniz. O yüzden şöyle başlangıç noktasına bir ayraç takacağım ki nerede olduğumuzu bilelim. Ama zaten örgü bize nerede olduğumuzu söyleyecek. Yine de şöyle takarsanız kafanızda karışmamış olur. Şöyle başlangıç yerimiz burası. Burada artık arkadaşlar inanılmaz kolay. 7 tane zincir çekip kutucukların içine bata bata toplamda 13 14 sıra öreceğiz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın hemen önümdeki kutucuğun içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen önümdeki kutucuğun içine battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Önümdeki kutucuğun içine battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Kutucuğun içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Sıra sonuna gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet, hemen şöyle bitişi göstermek istiyorum. Bakın sonuncudayım. Şöyle sonuncu kutucuğa battım. Şöyle şuraya geldiğimde zaten görüyorum, bakın kutucuk yok. O yüzden ben sıranın sonuna geldiğimi görüyorum burada. Normalde örerken hep şöyle kutucuklar geliyor ama şurada bakın kutucuk yok. Eğer ayracınız yoksa ve ayraç kullanmak istemiyorsanız. Evet, burada ne yapıyoruz? Bakın sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve gerçekten elimi şu anda kullandığım tığ 3.50 milimlik tığ olmasına rağmen inanılmaz bol tutuyorum elimi ki bakın yumuşacık olsun diye ve çok dar olmasın diye arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkıysa lütfen daha büyük tığlar kullanın. Bakın ne kadar yumuşak. 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Bakın ilk başlangıç noktam burası. Hemen buranın dibine batıyorum. Battım. İkili trabzanımı yaptım ve yine bu şekilde yuvarlak bir hale gelmiş oldu. Yani sıramı tamamlamış oldum. Bütün sıralar bu şekilde ilerleyecek. Bakın ilk başlangıçta şöyle burası biraz marullanmış gibi görünecek. Bu gayet normal. Büyüdükçe çünkü eksiltme arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilden ördükçe burası daha düzgün bir hale alacak ve daha sonra aşağıya inmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın hiç eksiltme arttırma yok. Baştan başladık. Bizim kaç tane kutucuğumuz vardı? 17 tane. 17 tane ise 17 tane bitene kadar hiç değişmiyor. Veya daha fazla daha az siz
Ne kadar kutucuk yapacaksanız o şekilde hiç değişmeden eksiltme arttırma yapmıyoruz. Bakın sıramın sonuna geldim. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki boş kutucuğun içine battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil 7. Bazen unutuyorum. Örmeye devam ediyorum. 8 olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Önümdeki boş kutucuğun içine batıyorum ve elimi gerçekten gevşek tutuyorum. Bunu ard arda söyleyeceğim. Çünkü eğer bunu sıkı örerseniz 3 yaşındaki çocuğun başına ancak olur. Bunu baştan belirteyim. Ben çok bol öremiyorum. Ne yapacağım derseniz 5-6 milimlik tığlarla örebilirsiniz arkadaşlar. Eliniz çok sıkıysa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gevşek hemen önümdeki boş kutucuğun içine battım. Sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet bakın sıramın sonuna geldiğimi nereden hemen anlıyorum. Bakın önümde kutucuk olmuyor ve hemen burada ayracım şu şekilde gidecek. Şuradaki trabzanı takip edeceğim. Yani benim bitiş noktam burası. Hemen burada bir zincir çekmişim. 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen şöyle sıra belli zaten. Trabzan şu şekilde verev gidiyor. Hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Bakın büyüdükçe burası düzelecek ve sanki bir çiçek görüntüsünü andırıyor olacak. Ben bir sıra daha göstermek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama yeni öğrenen arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktalarını kaçırabilirler. Tam algılayamayabilirler. O yüzden bakın bitiş noktama geldim. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Hemen önümdeki bakın boş kutucuğun içine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen önümdeki boş kutucuğa battım. Sık iğne ile kapattım. Model inanılmaz kolay ama gerçekten çok şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Keşke elimde farklı renkler olsaydı da farklı renklerle de çalışabilseydim diyorum. Yine bu şekilde her bir kutucuğa 6 zincir çekerek sık iğneler yapıp dönüyorum. Evet sıranın sonuna gelmek üzereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son kutucuğa batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şöyle baktığımda bakın önümde kutucuk yok. Ve buradaki ayracın tam şöyle verev kısmında bitiş noktam burası. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen o trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyerek yeni sırama başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi kaç sıra öreceğiz? Toplamda 14 sıra ördüm diye biliyorum. Şöyle tekrar saymak istiyorum ben. Şöyle bir verev şeklinde sayacağız çünkü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra örmüşüm arkadaşlar. Biz kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. 5. sıraya geçtik. Bu şekilde toplamda 14 sıra öreceğiz arkadaşlar. Az önce dediğim gibi arttırma, eksiltme yok. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Şöyle sihirli halkamın ipini iyice sıkıştırdım. Bu mühim çünkü sihirli halka çözülebilir. Hemen şöyle tığ yardımıyla ipe bir düğüm atıyorum ve içeriden saklıyorum. Bunu en baştan yapabilirsiniz. Sizin için daha iyi olacaktır. Pullu ip pek aradan zor geçiyor. Ona da dikkat edin. Evet. Şöyle yeterli olacaktır.
Hemen ipimi kesiyorum. Ve ben 14 sıramı hiç eksiltme, arttırma yapmadan örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 14. sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen buradaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Ve şöyle size uzunluğunu göstermek istiyorum. Bunun uzunluğunu nasıl ayarlayacağız derseniz arkadaşlar, başınıza takın, tam alın bölgesine geldiğinde bırakabilirsiniz. Ben başıma deneyerek yapıyorum. Ölçerek bu şekilde daha uygun oluyor. Şu anda mankenlerim de yanımda olmadığı için kendi başımda denedim. İp biraz esnek olduğu için, şu anda da ütülenmediği için tam kıvamlı olarak görünmüyor. Şöyle hemen bir ölçü verecek olursam, tam şöyle şuradan düzgün bir ölçü vereyim. Şu anda ütüsüz hali ve ip biraz kıvrışıyor. O yüzden şöyle 18 santim oldu arkadaşlar uzunluğu. Hemen enini şöyle baktığımda, dediğim gibi ip nereye çekseniz oraya gidiyor. Hani tam ölçü bu şekilde veremeyebilirim. Ama şöyle 20 santimde eni, en güzeli arkadaşlar başınıza giyiyorsunuz. Okeyse bırakıyorsunuz. Benim aynen bakın, bunlar ütülendiğinde bu kadar güzel duruyor. Ama ütüsüz hali maalesef böyle. Bunu da birazdan ütüleyeceğim ve sizlere ütülü halinde göstereceğim. Şöyle siyahı da çok güzel oldu. Evet. Şimdi artık kenar pıtırcıklarına geçebilirim. Şimdi kenar pıtırcıklarını nasıl yapacağız? Şöyle ipim ayrılmış. Burayı yeniden yapacağım. Evet. Şimdi buraya ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın, bulunduğum noktaya hemen şöyle boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki kutucuğun içine batıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Hemen dibindeki 2 ilmeğe bakın. Şöyle ikisini birlikte batıyorum. Ve sık iğne ile kapatıp şuraya minik bir pıtırcık yapmış oluyorum. Hemen aynı yuvaya 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir. 1, 2. Hemen karşıdaki yuvaya geçiyorum. 1, 2 tane sık iğne, 3 tane zincir. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bakın, şuradaki 2 ilmeğe battım. Sık iğne yapıyorum ve aynı yuvanın içine 2 tane sık iğne. Arkadaşlar, bu şekilde yaptığınızda eğer burada bir kasma olursa şu aradaki zinciri 3'e çıkarabilirsiniz. Ben 2 çekiyorum. 2 benim için ideal oldu. Başıma taktığımda tam sıkılığı bana göreydi. Ama siz başınıza giyin bir bakın. Eğer çok sıkıysa hemen buraya 3 zincire çevirebilirsiniz. Ben 1, 2 zincir çekiyorum ve karşı yuvaya geçiyorum. 2 tane sık iğne, 3 zincir. Hemen dibindeki 2 ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve aynı yuvanın içine 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2 zincir. Karşıya geçtim. 2 tane sık iğne. 3 zincir. Dibine battım. Sık iğne yaptım ve aynı yuvanın içine 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet şık oluyor. Sizler başka kenar bölümü çalışmak isterseniz başka kenar bölümleri de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. İlk başlangıç noktasındayım. Şöyle göstermek istiyorum.
Tekrar aynı başlangıç noktasına battım. 1, 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen dibindeki ilmeklere batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Burada birleştirme yapmayacağım. İpimi uzunca keseceğim. Şöyle makasımı arıyorum. Şöyle uzunca kestim. Şöyle ilmeklerin içinden geçireceğim. Pul olduğu için birazcık zor geçiyor. Şöyle, evet. Geçirdim. Şimdi şöyle bir yün iğnem var. Hemen o yün iğnesini şöyle ipimi geçirmek istiyorum. Ve hemen bakın. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Şöyle burada bir dikiş izi görünmesini istemiyorum çünkü ve bu şekilde yaptığımızda görünmüyor. Hemen şöyle herhangi bir ilmekten geçirip bir düğüm atacağım. Evet, bunu çözülmemesi için yapıyorum. Daha sonra içten şöyle ilmeklere batarak yürütmeye çalışıyorum. Ne kadar uzun yürütürsek o kadar zamanla bazen ipler geri çıkıyor. Tekrar takmamız bizim için daha iyi olur. Daha kolay olur daha doğrusu. Evet. Şöyle ipimi kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır. İnanılmaz güzel oluyor. Şimdi ben buna biraz karşıdan buhar tutup şöyle öncelikle şöyle anlatmak istiyorum. Bakın nasıl buhar tutuyorum. Şunu şöyle yapıyorum. Buharı tutuyorum. Elimle açarak düzeltiyorum. Daha sonra şöyle ikiye katlıyorum. Şu pıtırcıkları öne getirip buharı şu anda yapabilirim ama ekrana buhar geleceği için yapmak istemiyorum. Buharı şöyle tutup elimle istediğim şekli veriyorum ve bırakıyorum. Buhar bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen buharımı tutup dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben buharımı tuttum ve geldim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Çok severek ördüm. Ve umarım sizler de severek örer, keyifle kullanır ya da hediye edersiniz. Günde yani bir günde üçünü ördüm. Şu anda 3-4 tane daha örebilirim. Yani o kadar kolay. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.